Merhaba, Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın diyelim ve konumuza geçelim. Bugün tarihin belki de en çok tartışılan, en etkili düşünürlerinden birini Karl Marx'ı ele alacağız. Ama bunu sloganlar üzerinden değil, Isaiah Berlin'in o muhteşem entelektüel biyografisini rehberliğinde yapacağız. Bu yolculukta Berlin'in eserini kendimize bir pusula olarak belirleyeceğiz. Amacımız Marx'ın o devasa fikirlerinin kökenine inmek ve insanı yani Marx'ı etrafında örülen efsaneden ayıklamaya çalışmak. Hazırsanız başlayalım. Düşünün, Berlin kitabına tam da bu cümleyle başlıyor. Bu aslında her şeyi özetliyor. Marx sadece bir filozof değil, o modern dünyayı bilfiil şekillendirmiş bir güç. Dolayısıyla onun düşüncesini anlamak aslında bugün yaşadığımız dünyayı anlamak için de bir anahtar. Peki bu kadar etkili bir figür nasıl ortaya çıktı? Her şeyin başladığı yere, Marx'ın entelektüel köklerine iniyoruz şimdi. Ve onu şekillendiren en önemli felsefi figür olan Hegel'in o devasa gölgesindeki yolculuğuna tanıklık edeceğiz. Marx'ın gençliğinde felsefe dünyasına Hegel'in idealizmi hakimdi. Neydi bu? Yani en basit haliyle tarihi ileriye götüren şeyin soyut bir dünya tininin yani fikirlerin kendisi olduğunu inanılıyordu. Dünyayı şekillendiren temel güç maddi koşullar falan değil, fikirlerdi. Marx da kariyerinin başında bu düşünce ikliminin tam ortasındaydı. İşte Marx'ın yaptığı ilk ve belki de en büyük devrim tam olarak burada başlıyor. Hegel'in felsefesini aldı ve tabiri caizse baş aşağı çevirdi. Dedi ki, hayır, fikirler gerçekliği şekillendirmez. Tam tersine bizim maddi gerçekliğimiz, yani ekonomik koşullarımız fikirlerimizi şekillendirir. Bu, felsefe tarihinde inanılmaz bir kopuştu. Ve şimdi belki de en şaşırtıcı alıntılardan biri geliyor. Hem de Marx'ın ta kendisinden. Bu söz onun o karmaşık yaşayan teorilerinin daha hayattayken bile nasıl donuk, basma kalıp bir izime dönüştüğünü görmekten duyduğu o derin hayal kırıklığını, o isyanı gösteriyor aslında. Peki madem tarihi yürüten şey fikirler değil, o zaman ne? İşte şimdi Marx'ın felsefesinin kalbine iniyoruz. Tarihin asıl motoru olarak gördüğü o meşhur kavrama, yani tarihsel materyalizme odaklanıyoruz. Tarihsel materyalizm özünde şunu söyler: bir toplumun hukukunu, siyasetini, hatta ahlakını anlamak istiyorsanız önce dönüp o toplumun ekmeğini nasıl kazandığına, yani ekonomisine bakmalısınız. Her şeyin temeli soyut bir akıl tin filan değil, son derece somut olan ekonomik ilişkilerdir. İşte bu kilit alıntı aslında her şeyi özetliyor. Yani diyor ki senin kim olduğunu, neye inandığını, dünyayı nasıl gördüğünü belirleyen şey soyut düşüncelerin değil, bizzat içinde yaşadığın o toplumsal ekonomik koşullardır. Bilincimiz maddi dünyamızın bir yansımasıdır sadece. Marx bu fikri daha da somutlaştırmak için altyapı ve üst yapı diye bir model geliştiriyor. Ekonomik sistem, yani altyapı, toplumun temelini oluşturur. Hukuk, siyaset, din gibi kurumlardan oluşan üst yapı ise bu ekonomik temel üzerinde yükselir ve aslında dönüp dolaşıp o altyapıyı korumaya, meşrulaştırmaya hizmet eder. Bu modelin doğal sonucu ne peki? Sınıf mücadelesi. Marx'a göre yazılı tarihin tamamı aslında bu ekonomik yapı içindeki sınıfların bitmek bilmeyen mücadelesidir. Efendi ile köle, derebeyi ile serf ve kendi çağında burjuvazi ile proletarya. İşte toplumsal değişimin asıl motoru da bu çatışmanın ta kendisidir. Marx bu genel çerçeveyi çizdikten sonra mikroskobunu alıp kendi yaşadığı döneme yani sanayi kapitalizmine odaklanıyor. Şimdi bu teoriyi kullanarak kapitalizmi nasıl imelime ettiğini yabancılaşma ve sömürü kavramları üzerinden göreceğiz. Marx'a göre yabancılaşma, kapitalizmin insan ruhunda açtığı en derin yaradır belki de. Bu sistemde emek bir yaratım süreci olmaktan çıkıp bir eziyete dönüşür. İşçi ürettiği ürüne yabancıdır, yaptığı işin bütününe yabancıdır, yanındaki iş arkadaşına yabancıdır ve en kötüsü kendi potansiyeline, kendi insanlığına yabancıdır. Sömürünün arkasındaki matematik ise artı değer teorisinde gizli. Çok basitçe işçi kendisine ödenen maaştan çok daha fazla değer üretir. İşte o aradaki fazlalık, yani artı değer, kar olarak sermaye sahibinin cebine gider. Marx'a göre kapitalist sistemin kalbi işte bu sömürü mekanizması üzerine kuruludur. Ama Marx sadece bir eleştirmen değildi, bir bakıma bir kahindi de. Kapitalizmin kendi iç çelişkileri yüzünden kaçınılmaz olarak çökeceğini öngördü. Şimdi onun bu devrim kahinetinin adımlarını tek tek izleyeceğiz.
Marx'a göre bu süreç adeta bilimsel bir kesinlikle işleyecekti. Önce teknolojiyle üretim kolektifleşecek ama mülkiyet özel kalacak. Bu çelişki krizi patlatacak. Kriz devrimi getirecek, devrimin ardından geçici bir proletarya diktatörlüğü kurulacak ve en sonunda sınıfların ve devletin ortadan kalktığı komünist topluma ulaşılacak. Ona göre bu tarihin kaçınılmaz rotasıydı. Ve işte o nihai hedefin, o komünist ütopyanın parolası da bu. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre. Yani kıtlığın bittiği, zorunlu emeğin ortadan kalktığı, insanın kendi potansiyelini sonuna kadar gerçekleştirebildiği bir dünya hayali. Ama tabii tarih Marx'ın öngördüğü gibi birebir işlemedi. Hatta onun mirası çok daha karmaşık, çok daha ironik bir yola saptı. Şimdi sonuç bölümünde Aze Berlin'in altını çizdiği o büyük ironiyi, yani dünyayı değiştiren bu fikrin kendi kendisiyle nasıl çeliştiğini konuşacağız. İşte bütün meselenin düğümlendiği o kışkırtıcı soru. Eğer fikirler maddi koşulların bir ürünü ise, nasıl oldu da tek bir adamın yani Marx'ın fikri tarihin en güçlü maddi güçlerinden birine dönüştü? Bu dev bir çelişki değil mi? İşte Isaiah Berlin bu büyük ironiyi müthiş bir şekilde özetliyor. Bireylerin tarihin büyük güçleri karşısında bir hiç olduğunu söyleyen bir teori, bizzat kendisi devasa bir toplumsal güç haline gelen bir birey tarafından yaratıldı. Yani Marx'ın hayatı ve eserinin yarattığı etki kendi teorisinin en büyük karşı örneği oldu. Yani bir nevi Marx'ın kendi teorisi, onu yaratan adama karşı oynanmış devasa kozmik bir felsefi şakaydı. O, bireylerin tarihin kuklaları olduğunu söyledi ama kendisi kalemiyle milyonları harekete geçiren tarihin en büyük kukla ustalarından birine dönüştü. Ve Berlin'in kitabındaki son cümlelerle bitirelim. Bütün bu paradokslara, bütün bu çelişkilere rağmen bir gerçek var ki, o da Marx'ın fikirlerinin dünyayı temelden ve kalıcı olarak değiştirdiği. Bu yüzden onu sevelim ya da sevmeyelim, Karl Marx'ı anlamadan modern dünyayı tam olarak anlamamız pek de mümkün değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim.